Salih günaydın. Günaydın kral. Ne yapıyorsun? Arkadaşlarımla oynuyorum. Sevimli keratalı. Marrakeş'teki ilk günümüzden herkese günaydın. Şimdi otelden ayrıldık. Oteli size daha sonra göstereceğim. Sokağa doğru çıkıyoruz. Bu kıyamet meydanı dedikleri neydi? Cuma El Fina. Cuma El Fina'ya çok yakınız. Ha? 5 dakika falan yürüyerek. Şimdi meydana doğru gidiyoruz. Ve sokağa çıktık. Kalabalık başladı. Burada böyle market var. Dükkanlar yeni açılıyor. Saat şu an sabah 11 oldu mu? 11 oldu. 11 civarı. 11 geçiyor. Gece geç saatte kapatıyorlar. Sabah da geç açıyorlar biraz. Bu da Fas'ın geleneksel ekmeği. Şurada şey var, tur. Evet, burada bir turcu firması var. Neler varmış bakalım. Buraya 1 saat uzaklıkta Agafay çölü var. Sahraya gitmek biraz uzun sürdüğü için böyle kısıtlı vakti olanlar Agafay'a gidiyorlar. Ama biz Sahra'ya gitmeyi planlıyoruz. Şimdi devam edelim meydana doğru. Şurada kadın bir şeyler yapıyor. Pankek tarzı. Böyle solda kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltıcı. Yoğunluk başladı ha. Hengame var ya, çok karışık. Motorlar, bisikletler, arabalar. Dün akşam çok kalabalıktı. Bu yani kıyamet meydanı demeleri sebebi anlaşıldı. Çok iyi anlamış olduk. Gerçekten böyle aşırı bir yoğunluk oluyor gece meydanda. Evet, kıyamet meydanı burası. Böyle meyve suyu sıkan dükkanlar var. Ya gece burası o kadar kalabalık ve yoğun oluyor ki her şeyi bulmak mümkün şuralarda. Her yerde bir satıcı oluyor. Şu an saat itibariyle az olsa da böyle enteresan şeyler bulabilirsiniz. Bugün burada gezilecek yerleri gezeceğiz biraz. Aa bak şey, kobra. Aynen, o yüzden çekmedim ben. Direkt. Adam şurada kobra oynatıyordu. Yani size yakından gösterecektim ama dayı para istediği için gösteremedim. Belki daha sonra bakarız. Aa şurada bak maymun var, gördün mü? Tamam. Evet, maymunları da bağlamışlar tasmayla. Her şeyi görmek, bulmak mümkün. Aynen. Bu meydanda. Alanda böyle kocaman geniş bir alan. Burada akşam tezgahlar kuruluyor. Böyle şiş kebap, ondan sonra neler vardı başka? İşte deniz mahsulü, şeyler. Yemek içmek için bir sürü mekanlar kuruluyor buraya. Gündüz biraz daha sakin ve boş. Bunlardan ses geliyor. Aynen. Yine başlamış şeyler çalmaya. Onları çekim yapamıyoruz. Buranın çok farklı bir havası var ya, sıra dışı. Hani Taksim Meydanı'yla kıyaslamak çok güç, mümkün değil. Yani
Taksim Meydanı'nda hani bu şekilde, çünkü satıcılara müsaade edilmiyor. Burada her yere bir şey, tezgah açıyorlar. Şu an rastgele yürüyoruz sokaklarda, bilmem. Evet, şurada kobra oynatıyorlar. Faytonlar dizilmiş böyle yol boyu. Müşteri bekliyorlar. Şu karşıda bir minare var. Ne cami orada bilmiyorum. Kutubiye Camii diye bir yer varmış. Orayı arıyoruz şimdi. O karşısı olabilir. Bakacağız gidince haritadan. Şu an 5 ya. Etraf çok kötü, silik kokuyor acayip. Dünya Kupası koymuş bakalım. Yerlerde. Evet, Dünya Kupası büstleri heykeli satıyor adam. Hava güzelleşti. Sabah bir de gece çok soğuktu. Biraz üşüdük ama şu an iyi gayet. Evet, Marrakeş'in en büyük camisi olan Kutubiye Camisi'ne geldik. Minaresi normalden alışık olduğumuzdan farklı biraz. Böyle yuvarlak silindir yerine dikdörtgen şeklinde yükseliyor. Kutubiye Camii 12. yüzyılda inşa edilmiş. Yapımı tamamlandıktan sonra kıblesinin yanlış olduğu anlaşılıyor ve hemen yaklaşık 50 yıl sonra hemen yanına yeni bir cami yapıyorlar ve halk burayı kullanıyor, kıblesi doğru olana. Şimdi etrafında yürüyoruz böyle. Bu bölge de yine yoğun bir bölge. Etrafta hep böyle kafeler falan var. Şurada da meyve harici farklı bir şey gördüm. Şeker kamışı sıkıyorlar. Direkt makinesi var. Caminin diğer tarafına yürüdük şimdi. Böyle bir alan var. Şurada bilgilendirme levhası var. Ona bakacağız birazdan. Ama içeri giriliyor mu emin değilim. Giriş yok değil mi şuraya? Orada şey var ama. Yazı yazıyor. İlgilendiriyorlar ama şu anda giriş yok galiba. Kimse yok içinde. Nasıl okuyacağız onu? Bilmiyorum. Ha, diğer taraftan ama kapalı şu an girişe. O yüzden okuyamıyoruz. Ya burasının ne olduğu hakkında bir bilgim yok. Ama daha sonra araştıracağım. Cami kapalı. Caminin kapısı. O yüzden giremedik içeriye. Ama böyle dışarıdan bir görmüş olduk. Şimdi muhtemelen bir yerden bir araç bulup Yves Saint Laurent bahçesine gideceğiz. O bahçeleri görmeye gideceğiz. Taksiye bindik şimdi. Yves Saint Laurent bahçelerine doğru gidiyoruz. Jardin Mahorel deniliyor galiba. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. O meydandan 2 kilometre uzaklıkta biraz trafik var. Yoldayız şimdi. Burada taksiciler taksimetre açmıyorlar. Bilmeden biz anlaştık. Adam önce 20 dedi. Sonra 10 dirheme anlaştık. Değil mi Sağ Her şeyin %50'sini söylemek lazım. Aynen. Mutlaka bir %50'sini teklif edin gelirseniz. 10 dirheme anlaştık. Yani 18 liraya falan gidiyoruz 2 kilometrelik yolu. Ama tabi trafik var bayağı şu an. Önümüzde böyle motorcular. Kilitlendi kaldı. Ha, ilerliyor biraz. Işık vardı herhalde ileride. Jardin Mahorel'e geldik ama Yves Saint Laurent müzesi kapalıymış. Bir ay boyunca sanırım. Tam Mart'ta açılacakmış. O nedenle giremedik. Kapıda deli gibi sıra vardı ve normal bilet gişesi yoktu. Adama, görevliye sorduk. Online almanız lazım dedi bileti. Biz de şimdi online aldık ama 1,5 saat sonraya aldık. O yüzden bir kafede oturup şimdi vakit geçireceğiz. Yani dünden beri bayağı bir aksilik yaşadık. Şimdi de bu 1,5 saat oyalanmamız gerekiyor.
On a perdu les gosses. Bir buçuk saatlik bekleyişin ardından Jardin Maharol mü ismini öğrenemedim tam hala. Oraya geldik. Şimdi böyle bambu ağaçları arasında geziyoruz. Palmiyeler, bambular, cıvıl cıvıl kuş sesleri eşliğinde. Çok huzurlu bir bahçe ama girişi çok kalabalık. Yani Marrakeş'in en turistik noktalarından biri. Ya burayı da görmeden olmazdı. O yüzden görelim dedik ve geldik. Memorial Yves Saint Laurent Pierre Berge Müze Berbere diyor. Berberi Müzesi ve hemen şurada Yves Saint Laurent anıtı varmış. Orayı görememek çok üzücü oldu. Yani gelmişken görmek güzel oldu ama sanırım bunun için tekrardan Marrakeş'e ileride gelebilirim belki. Anıtta bu. Yani normal bir sütun. Salih de fotoğraf çekiyor etrafta. Mesela şunlar Brezilya, Uruguay, Arjantina, Güney Brezilya, Kuzey Arjantin, Madagaskar, Çin ve Güney Merkez, Meksika'nın güneyinde merkez, South Central diyor. Orada yetişen ağaçlarmış, bitkiler. Jardin Maharol'ü gezdik. Şimdi onun yanındaki Yves Saint Laurent Müzesi'ne geldik ama burası restorasyondan dolayı kapalıymış. Yani burada Temporary Closed for Renovation diyor. 4 Mart'a kadar. 4 Mart 2023'e kadar. Ama internetteki sitesine bakınca da şey yazıyordu. Hani özel bir sergiden dolayı kapalı yazıyordu. Burada da yenilemeden dolayı diyor.
Bahia Sarayı'na doğru gidiyoruz şimdi. Cemalfine meydanından çıktık. Meydanda bir ara var. Oradan giriyorsunuz. Kafede Fransa bir şeyin arasındaydı. Kafede Fransa'nın oradan sağa dönünceki sokak. Oradan dümdüz yürüyünce bu caddenin sonundan sola bir dönüş var. Böyle upuzun bir cadde burası. Bir 5-6 dakikadır yürüyoruz. Dar bir upuzun bir sokak. Buradan sola dönünce Bahia Sarayı çıkıyor karşıya. Akşam 5'te kapanıyormuş. Şimdi oraya yetişmeye çalışıyoruz. 50 dakika kaldı. Hemen sarayı göreceğiz. Sonra tekrar meydana geri döneceğiz. Bahia Sarayı'nın girişi 70 dirhem. Şimdi içeriye doğru ilerliyorum ve mükemmel bir avluya geldik. Şu işlemeleri görüyor musunuz? Net. Gerçekten hepsi el işlemesi. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Bayağı bir emek harcanmış. Ortada da portakal ağaçları. İşlemeler ahşap değilmiş bu arada. Ben ahşap sanmıştım ama böyle seramik alçı gibi bir şey. Bahçeden bahçeye, avludan avluya geçiyoruz. Öyle bir yorgunluk çöktü. Kıyamet meydanı çok fazla insan olduğu için hem insanın gözünü yoruyor hem sürekli zurna çalan adamlar, zurna sesi. Ya boşuna kıyamet meydanı dememişler. Portakal ağaçları arasında böyle dolaşıyoruz. Sarayın odaları çok güzel ama içerisi boş hep. Hani pek bir şey yok. Şurada var gibi. Hani diğer önceki gezdiğim odalarda yoktu ama buraya böyle sergi tarzı bir şey açmışlar. İçeri girip bakalım. Art Andalus diyor. Şimdi sarayın içinde birkaç yer daha kaldı girmediğimiz. Oraları gezeceğiz hızlıca. Çok bir şey yok zaten görecek. Hep yani çoğu yer birbirine benziyor. O yüzden burayı bitirdikten sonra tekrar Kıyamet Meydanı'na dönüp orada yemek yiyeceğiz. Çok acıktık. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Kahvaltıyla duruyoruz. Ve saat şu an 5'i geçmek üzere. Ya 5'e gel... Hemen bakıyorum. 4.40. 5'e 20 var saat şu an. Burası 5'te kapanıyor zaten. 20 dakika içinde çıkarız buradan. Sonra yemek yemeye oturacağız işte. Burada gölgede uyuyakalmış. Çok huzurlu gerçekten buralar. Gezilecek yerler. Gezerken bayağı huzur veriyor insana. Ama Kıyamet Meydanı hem kalabalık hem de gürültülü. Burada çok güzel bir tatlıcı var.
Burada da dayı ahşap oyma işi yapıyor. Böyle bir dükkan. Falafel. Birkaç dakika önce dediğim bayağı oldu gerçi de yanlış söyledim. Yarım saat, bir saat önce falan falafel yedik çok güzel bir kafede. Oturduk biraz, dinlendik. Şimdi tekrar Kıyamet Meydanı'na doğru gidiyoruz. Böyle bir turcudan tur ayarlayacağız. Yarın da sahraya doğru yola çıkacağız. Yol bayağı uzak. Bu arada yemekten önce bir tane tur firmasına girdik. 3 günlük tur için zaten 2 gün yol sürüyor. Gidiş dönüş. Yani bir günde gidiyorsunuz sahraya. Bir gece de orada kampta kalıp ertesi günde dönüyorsunuz. Ya buraya ya da oradan Fes'e devam ediyorsunuz. 85 euro dedi kişi başı ama Fes'e devam etmek isterseniz, Marrakeş'e dönmek istemezseniz artı 35 euro daha, yani toplamda 120 euroya bir tane tur firmasından tur fiyatını öğrenmiş olduk. Şimdi birkaç yerle daha konuşacağız. Bakalım diğerleri ne kadar fiyat söyleyecekler. Göreceğiz beraber. Bak burada da var böyle. Aa evet. Neydi bunun adı? Celavi mi? Aynen. Celavi mi? Bu kısımlar güzel çarşının ya. Şurada bar var. Arkadan da motor geliyor. Her yerden bir şeyler geliyor. Sağ tarafı gördün mü içeri? Gördün mü dayı, bakıyorum. Müthiş. Çok fazla çekemiyorum ortalığı. Çünkü bazı satıcılar hemen para istemeye kalkıyor. Böyle bu sokak boyunca çeşitli dükkanlar var, satıcılar var. Evet, akşam oldu, güneş battı. Kıyamet Meydanı harekete geçmiş. Aynen. Bir yerde kumarcılar, bir yerde yılancılar, maymunlar, her şey var ne ararsanız. Burada ne yapıyorlar? Bakalım. Ne yapıyor orada? Görebiliyor musun? Burada da var bak. Fal bakanlar var. Yılan falı bakanlar var. Kaldığımız Riyad burası. Hemen karşısı bizim oda. Bu aşağıda da kahvaltı yapıyoruz. Yani yaptık bu sabah. Şimdi yarın çok erken kalkacağımız için burada sonlandırıyoruz videoyu. Burası da yatağım.